Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli, çok kolay, çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde bu şekilde kiremit rengi ve krem olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara 5 şiş. Modelim de bu şekilde. Çok şık, çok güzel, hoş bir model oldu. Yapılışı da oldukça kolay hanımlar. Patiğimizin tabanı, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. İlk defa 5 şiş patik yapacak olan hanımların da tercih edebileceği tarzda kolay, gösterişli bir model. Hemen patiğimize başlayalım. Ben patiğime burun kısmından başladım hanımlar. Kiremit rengi ipim ile, renkli ipim ile 12 ilmek olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım, geri dönüyorum. İlk sırada hanımlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz hanımlar. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi bir diğer şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartmak için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimi çıkartıyorum. Burada 4 ilmeğim oldu. 5 ve 6. Üçüncü şişimde de 6 ilmeğim oldu. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5 ve bir ilmek de bu kenardan çıkarttım. 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım hanımlar. Bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki 6 ilmeğimi ördüm. İkinci şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk. Tekrar ilk şişime geldim. Şimdi artırma zamanı hanımlar. Artırma işlemini bakın, bu ve sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Şu orta kısımdan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarım hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi ördükten sonra ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığımı da örüyorum ve kalan 4 ilmeğim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığımı da düz ördüm.
Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Evet, ikinci şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet, ilmeklerimi bir sıra düz ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Artırmalarla devam edeceğiz patiğimize. Yine ilk şişimdeyim. Kenarım başta. 2 ilmek örüyorum ve ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan da yine artırmamı yapıp kalan 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci şişte de 8 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ve ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek bunu da düz ördüm. Yani artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. Burada da yine 8 ilmek oldu. Dördüncü şişime geldim. Kenar bakın sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğin altına girerek buradan da yine artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 şişimizde de hanımlar 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğim. Bir sıra artıracağım. Bir sıra düz örüp artırarak patik burnunu tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu modelimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Ardından model bölümünde buluşalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen krem ipimi ekleyeceğim buraya. Bu renkli ipimiz beklesin. İlmeklerimizi krem ipim ile düz olarak öreceğim. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu bu renkli ipime düğümlüyorum. Artırma yapmıyoruz artık. 15 ilmek olarak patiğimizi öreceğiz. Hepsini krem ipim ile düz olarak öreceğim hanımlar. Şöyle krem ipimin ucunu da gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimizi ördüm. Şimdi diğer 3 şişimiz kaldı. Diğer 3 şişteki ilmeklerimizi de krem ipimiz ile düz örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim krem ipim ile. Şimdi ilk şişimdeyim. Hemen modelimize başlayacağız. Bu gördüğümüz modelimiz hanımlar 4 sıradan oluşuyor. Her 4 sırada bir aynı modeli tekrar edeceğiz. Şimdi ilk şişimde modelde 1. sıradayım. İlk 2 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Ardından renkli ipimi aldım, kiremit rengini. 3 ilmek renkli ipimle örüyorum. 3 tane krem. İlk 2 ilmeği krem ile örerek başladık. Ardından 3 ilmek kiremit rengiyle ördüm. Devamında 3 krem, 3 kiremit. Bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Tekrar 3 ilmek krem örüyorum. 3 ilmek kiremit rengiyle. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci, şu da 3. renkli ilmeğim. Tekrardan 3 tane krem örüyorum. 3 tane renkli. 3 krem. 3 ilmekte renkli ipimle öreceğim. Yine 3 tane krem. 3. şişime geçtim. Buradan devam edeceğim ilmeklerimi örmeye. Şu ikinci, şu da 3. ilmeğim. Tekrardan hemen 3 tane krem. Devam ediyorum. 3 ilmek renkli ipim ile örüyorum. 3 tane krem. Yine 3 tane renkli ipim ile örüyorum. 3 tane krem.
Bu şekilde. Üçer üçer ilmeklerimizi örüyoruz. Modelimizin ilk sırası bu şekildeydi. Şu an 4. şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Yine 3 tane krem, 3 tane kiremit rengi örüyorum ve kalan son bir ilmeğim de krem. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde tamamladık. Tekrar ilk şişimdeyim hanımlar. Modelde ikinci sıramız. İlk ilmeğimi krem ile örerek başladım. Şimdi 5 ilmek kiremit rengi örüyorum. 4, 5. Bir tane krem. Yine 5 tane kiremit rengi öreceğim. 2, 3, 4, 5. Bir tane krem. Tekrar 5 ilmek kiremit rengi örüyorum. İkinci şişime geldim. Şu 3, 4, 5. Bir tane krem. Yine 5 ilmek kiremit rengi ipim ile örüyorum. Bir ilmek de krem. 5 renkli bir krem olacak şekilde modelin ikinci sırasını böyle tamamlayacağız. Üçüncü şişime geldim. Yine bir tane krem örüyorum. İlk ilmeğim krem. Ardından 5 ilmek renkli. Bir krem. 5 kiremit. Bir krem. 5 kiremit devam ediyorum. Dördüncü şişimde. Tekrardan bir ilmek krem örüyorum. 5 ilmek kiremit rengi. Bir tane krem örüyorum. 5 tane kiremit rengi. Modelimizin ikinci sırasını da tamamladım. Tekrar ilk şişime geldim. Modelde üçüncü sıramız. Bu aşamada şöyle krem ipimi kiremit renginin üstünden atlatarak yaklaştırdım. Üçüncü sıramızda ilk 2 ilmeğimi renkli ipim ile örüyorum. Devamında 3 tane krem, 3 tane kiremit rengi. 3 tane krem, 3 tane kiremit rengi. 3 krem, 3 kiremit rengi devam ediyoruz. Bakın şeklimiz bu. Devam ediyorum hanımlar bir diğer şişimden şimdi. Tekrardan şu ikinci, üçüncü kremim ve 3 tane kiremit rengi. 1, 2, 3. Tekrar 3 tane krem, 3 kiremit. 3 tane krem, 3 tane kiremit. Üçüncü şişimdeyim. Yine 3 ilmek krem örüyorum. 3 tane kiremit rengi. Yine 3 tane krem örüyorum. 3 tane kiremit rengi. Tekrar 3 tane krem. Dördüncü şişimden devam edeceğim. Şu ikinci, şu da üçüncü kremim. 3 tane kiremit rengi. 3 tane krem tekrar. 3 tane kiremit rengi. Yine 3 tane krem. Ve son bir ilmeğim kaldı. Onu da renkli ipim ile ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım hanımlar. Şimdi modelimde dördüncü ve sonuncu sıradayım. İlk şişimizde ilk ilmeğimi renkli ipim ile örüyorum. Ardından krem ipimi aldım. 5 krem, bir kiremit olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Bakın 5 kremimi ördüm. Bir tane kiremit rengi. 5 tane krem örüyorum. 4, 5. Bir tane kiremit rengi. Tekrar 5 tane krem öreceğim. Modelde bu sonuncu sıramız hanımlar. Bakın ilk modelimizi bu şekilde çıkarmış olduk. Devam ediyorum. İkinci şişimden. Şu 3, 4, 5. kremim ve bir tane kiremit rengi. Tekrardan 5 tane kremimi örüyorum. Bir kiremit rengi. Yine 5 tane krem. Üçüncü şişimden devam edeceğim. Bir tane kiremit. Yine 5 tane krem. Bir kiremit. 5 krem. Bir kiremit rengi. Tekrar 5 tane krem. Dördüncü şişime geldim.
3, 4, 5. Bir tane kiremit rengi. Yine 5 tane krem. Bir ilmek kiremit rengi. Ve son 5 ilmeğim de krem. Böylece hanımlar 4 sıradan oluşan ilk modelimizi tamamlamış olduk. Bakın ördükçe model dalgalı dalgalı görünecek. Bu modelimiz de bizim ilk sıramızdı. Görüntümüz böyle. Şimdi hemen ilk modeli bitirdik hanımlar. Bakın modelin biri biter bitmez bir diğer modele başlayacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak aynı şekil ikinci modelimizi de kuracağız. Hemen ikinci modeli de birlikte yapalım, iyice anlaşılsın modelimiz. İlk modelde ne yapmıştık hanımlar? Şöyle tarçını bir kremin üstünden atlatıp şöyle yaklaştırdım arkada uzun kalmasın diye. İlk modelde 2 krem örerek başlamıştık. 3 tane kiremit rengi örmüştüm. Devamında 3 krem 3 kiremit olacak şekilde model devam ediyor. 3 krem 3 kiremit. Bu şekilde. Tekrardan 3 tane krem. Böyle 3 kiremit diye şöyle devam ediyor. Bakın. İlk modeli nasıl başlattıysak ikinci modeli de öyle başlattık. İkinci modelin bu ilk sırası oluyor. Şimdi diğer 3 şişimizi de hanımlar 3 krem 3 kiremit olacak şekilde örelim. Tekrar ilk şişte buluşalım. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de ördüm. Modelin ilk sırasını tamamladık. Şimdi tekrar ilk şişimde modelde ikinci sıradayız. İlk modelin ikinci sırasında yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bir krem örerek başladım. Renkli ipimi alıyorum. Tarçın kiremit rengi ipimi. 5 kiremit. 1 krem. Modelin ikinci sırasını da bu şekilde devam ettiriyoruz. Tekrar 5 ilmek kiremit rengi örüyorum. Bir tane krem. 5 kiremit rengi, 1 krem, bu şekilde devam ediyoruz. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de ördüm. İkinci sıramızı tamamladık modelde. Şimdi tekrar ilk şişimizde modelde 3. sıradayız. Bu aşamada yine krem ipimi şöyle atlatıp yaklaştırdım. 3. sıramda ilk 2 ilmeğimi kiremit rengi ipim ile örüyorum. Devamında 3 krem 3 kiremit olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğim. 3 tane krem, 3 tane kiremit, tekrar 3 krem, 3 kiremit böyle devam ediyor. Diğer 3 şişimizi de tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Modelde 3. sırayı tamamladık. Şimdi tekrar ilk şişimde modelde 4. ve sonuncu sıradayım. Bu sıramızda hanımlar ilk modelin 4. sırasında olduğu gibi yine ilk ilmeğimi kiremit rengi ipim ile örüyorum. Tekrar kremimi aldım. 5 krem 1 kiremit şeklinde ilmeklerimizi örüyoruz. 5 krem 1 kiremit. Tekrar 5 ilmek krem örüyorum. 1 ilmek kiremit rengi. Yine 5 tane krem 1 kiremit böyle devam ediyor. Tekrar diğer 3 şişimizi de tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını ördüm geldim. Böylece 4 sıradan oluşan toplamda 2 adet modelimizi tamamlamış olduk. Bakın görüntümüz, şeklimiz şöyle. Görüntümüz bu hanımlar. Model aynı şekilde devam edecek. Tekrar ilk şişimizde 4 sıradan oluşan modelin ilk sırasını yaparak yeniden 3. modele başlayacağız. Model böyle devam edip gidecek. Modele bakarak yapanlar bir alt modele bakarak yapabilir. Yok ben bakarak yapamıyorum diyenler varsa da videoyu biraz geri alarak ilk modelin sıralamalarını takip ederek diğer modelleri de rahatlıkla yapabilirsiniz. Hanımlar, ben bu patiğime toplamda bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model yaptım. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın, deneyerek yapın. Patiğinizi örerken ayağınıza giyin. Bilek bölümüne kadar patiğinizin bu bölümünü örmeniz gerekiyor. Ben 6 adet model yaptım, tam geldi. Hani bu sizin ayak ölçülerinize göre, ayak durumunuza göre bu model sayısı değişebilir. Ben 6 yaptım ama belki siz 7 yapacaksınız, belki 5 yapacaksınız. Dediğim gibi ayak ölçülerinize göre model sayısı değişebilir. Şimdi ben buraya 6 adet modelimi tamamlayıp geliyorum hanımlar. Ardından buluşalım, birlikte devam edeceğiz. Evet hanımlar, toplamda 6 tane modelimi yaptım geldim. En son 6. modelimin 4. sırasını yaptım. Şimdi ilk şişimdeyim. Artık model kurulumu yapmayacağım.
Şöyle tarçın ipimi yine atlatarak yaklaştırdım. Bu sıramızda hanımlar tarçın ipimiz bekleyecek. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. İlk şişimi ördüm hanımlar. Şimdi diğer 3 şişimizi de krem ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim krem ipimle. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Bu defa krem ipimizi kullanmıyoruz. İlmeklerimi kiremit rengi ipim ile öreceğim. Hemen şurada yarım ilmek almışım. Düzelteceğim. Şöyle. Artık krem ipimizi de kesip hanımlar ucunu arkaya düğümleyip gizleyebiliriz. Çünkü modelin devamında renkli ipimizi kullanacağız. Evet, ilk şişimdeki ilmeğimi ördüm. Şimdi 2 sıra boyunca hanımlar bu kiremit renk ipimizle ilmekleri öreceğiz. Önce bu diğer 3 şişimizi öreceğiz. Ardından tekrar bir sıra daha böyle dolanacağız. Kiremit renk ipimiz ile 2 sıra olacak. Bu şekilde 2 sıra örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 4 şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 2 sıra boyunca renkli ipimle ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız. Şimdi ilk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmek ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Bu şekilde. Yer değiştirdiğim ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Şimdi bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Sebebi şu. Bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin şu arka bölümlerine geçtik hanımlar. Patiğimin arkasında şu kenar bilek bölümlerine ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim haroşa, bunları düz öreceğim. Burası bilek kenarına gelen bölüm çünkü. 6, 7 ve 8 ilmek bunu haroşa ördüm. Arka yüzde de yine bu 8 ilmeği düz öreceğim. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi düz örmeye devam edeceğiz. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Patiğin taban bölümleri, buraları da yine düz örüyorum. Tekrar ilk şişime geçiyorum. Hani bilek ayrımı yaptığımız yer burası ilk şişimizde. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar örüyoruz. Bakın son 8 ilmek haroşa. Bunu düz örüyorum. Arka yüzde de düz örülecek burası. Haroşalar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldim. Geri döneceğim hanımlar. Arka bölümde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 6, 7 ve 8. Bakın buraya bir diş haroşamız düştü. Şu an bakın arka yüzdeyiz. Arka yüzde olduğum için de devamındaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradakileri de ters örmeye devam ediyorum. Bir diğer şişime geldim. Buradakiler de ters örülecek. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örüyoruz. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa örüyoruz hanımlar. Evet, son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Kenarda kalan son 8 haroşa ilmeğim düz örülecek. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Yine bilek ayrımı yaptığımız yere geldik.
Tekrar geri döneceğiz. İşlem bu. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Yine ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam kenardaki ilk 8 ilmeğim haroşa düz öreceğim. Ve ön yüzde olduğum için devamındaki ilmeklerim de düz olarak örülecek. Diğer bilek ayrımına kadar gideceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Bu şekilde patiğimizin arkası tamamlanacak. Şöyle baktığımızda şu kenarlarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin arka bölümüne 15 sıra haroşa ördüm. Bu sayı benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün, deneyin hanımlar. Patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin şu arka bölümünü 15 sıra haroşa olacak şekilde ördüm ve geldim. Bilek ayrımından sonra şu bölüm açıldığı için 4 şişteki 15 ilmeğim de şöyle bakın dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol kenara 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Topukta da model bütünlüğü sağlansın diye 8 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi ilmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 ilmeğimizi örmüştük. Şu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimizi ördüm. 26. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. Bu sol kenara da 26 ilmek ayırmıştık. Burada da 26. ilmekte kesimimizi yaptık. Topuğumuz için ortada 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesimden sonra geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Sonuncuyu da düz ördüm. Şimdi geri döndüm, ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeğimizi öreceğiz. 26. ilmekte kesimimizi yapacağız. 8 haroşamı ördüm. Yine sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26. da öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bakın hanımlar, bu arada da 6 ilmek kaldı. Şimdi kesimden sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 25 ilmek örüp 26. da kesimi yapacağız. Bu kesme işlemine şu 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü ördüm ve geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Şöyle görüntümüz var. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesim yapacağım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerde şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim, gelelim.
Evet, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü bir topladım. Şuraya 2 tane de zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimizin ucunu önce gizleyelim. Şöyle bakın arkada şuralara, ilmek aralarına girerek tekrar zincir tekniğiyle şöyle düğümlüyorum. Sökülüp açılmasın sonradan diye. İpimizi gizliyorum. Hanımlar, patiğimiz bu kadardı. Şöyle bakın, topuğumuzu göstereyim. Şöyle tek taraflı, çok temiz, düzgün bir kesim. Patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte patiğimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Şöyle. Çok kolay bir model oldu hanımlar. İlk defa 5 yaş patik yapacak hanımların bile rahatlıkla tercih edebileceği, zorlanmadan yapabileceği bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek, hiç zorlanmadan yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar, patiğimiz şöyle. Yandan duruşu, tabanımız, bakın topuğumuz böyle. Patik bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.